Merhabalar, Anime Kazan'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Yine bir Film Cuması podcast bölümüyle karşınızdayım. Ama bu bölümün bir özelliği var. Bu 2023 yılının ilk Film Cuması podcast bölümü ve hatta Anime Kazan'ın bu yılki ilk bölümü. Bu haftaki filmimiz Operation Fortune ya da Türkçe ismiyle Servet Operasyonu. Guy Ritchie'nin bu yıl başında yeni çıkan filmi. Bu yılın ilk salon filmi olma şerefine nail olan bu yapım açıkçası biraz beklentimin altında kaldı diyebilirim. Yani şöyle ki ben Guy Ritchie sinemasını gerçekten severim. Yönetmenin izlediğim ilk filmi olan Snatch Kapışma 2000 yılıydı. Yani yapım yılı 2000. Bu film sonrasında karşıma çıkan bir filmde onun imzası varsa yani Guy Ritchie'nin adı geçiyorsa hep bir sıfır önde başlayan bir yapım oldu benim için. Şimdi düşünüyorum da Sherlock Holmes 2009, Sherlock Holmes Gölge Oyunları 2011, The Man from U.N.C.L.E. 2015, Kral Arthur Kılıç Efsanesi 2017, Aladdin 2019, The Gentleman 2019 ve Wrath of Man 2021 gibi filmlerin hepsini severek izledim. Yani Aladdin'i bir kenara bırakırsak bu saydığım tüm filmlerde yönetmenin kendine has oyuncu kadrosunu ve anlatı dilini net bir şekilde görüyoruz. Peki bu anlatının, bu anlatı dilinin temel özelliği nedir? Guy Ritchie sineması içinde parçalı, eksintili bir anlatı ve bolca ters köşe barındırır. Film akışında sahne bir anda kesilip başka sahneye geçilebilir ve o sahnenin kalanı filmin çok sonraki bir anında karşımıza çıkabilir. Aynı zamanda hiçbir karaktere de tam olarak güvenemeyiz. Yani kısacası her an herkes birbirine ihanet edebilir. Melek sandığımız kişiler şeytan çıkabilir. Yani yönetmenin sinema dilinin anlatısının bir diğer önemli noktası ise ülkesinin İngiltere'yi ve özellikle de Londra'yı merkez alan anlatılar kullanmasıdır. Açıkçası ben İngiliz sinemasına ya da kültürüne pek de meraklı değilim. Ama konu bu yönetmen olunca ya kesinlikle ilgimi çekmeyi başarıyor. Yani o kültür, o dil. Aa, Şimdi biraz konudan saptık gibi oldu. Servet Operasyonu filmine dönecek olursak yukarıda saydığım, daha öncesinde saydığım çoğu şey bu filmde de kendini tekrar ediyor. Ya bunu kabul ediyorum. Başta bunu söylemiş olayım. Ya üstelik popüler, sevdiğim oyuncular da filmde yer alıyor ve yine üstelik filmin bir kısmının Türkiye'de, Antalya'da geçiyor oluşu da ilgi çekici. Bunu da kabul ediyorum. Ama yine de film senaryosunu eski projelere kıyasla zayıf buldum. Şöyle ki yani İngiliz karakterler tamam. Aksiyon tamam. Ama bu öykünün yani sürpriz unsuru eski filmlere kıyasla zayıftı. Yani o bakımdan pek Guy Ritchie filmi izliyorum gibi bir his yaşatmadı bana. Ya ben filmin sonuna doğru hep bir ters köşe, hiç beklemeyeceğimiz bir anda acayip bir ikili oyun falan bekledim ama çok da öyle olmadı. Öykü gayet düz ilerledi. Kötüler netti, iyiler netti. Yani öyle kafamızı karıştıracak, aklımızı bulandıracak bir öykü sarmalı yoktu. O sebeple biraz hayal kırıklığı yaşasam bile vasatüstü bir filmdi diyebilirim ve izlenir. Ama şunu da belirtmem lazım ki yönetmen koltuğundaki isim farklı olsa yani orada Guy Ritchie adı geçmese büyük ihtimalle sinemaya gidip bu filmi izlemeyebilirdim. Ama yine de izledim. Eğlendim diyelim. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Çok da uzatmaya gerek yok. Gidip izlemeyi tercih edeceklere böyle ufak bir not düşmüş olayım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde, bir sonraki Film Cuması Podcast gününde görüşmek üzere. İyi günler, hoşça kalın.